Selam millet, Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Bugün kahvelerimizi alıp şöyle hepimizi ilgilendiren, üzerine saatlerce konuşabileceğimiz bir konuyu masaya yatıralım diyorum. Hiç düşündünüz mü? Hayatımızın en önemli kararlarından biri olan evliliğe ne kadar hazırlıklıyız? Ya da şöyle sorayım. Araba kullanmak için ehliyet alıyoruz da bir ömür boyu aynı yastığa baş koyacağımız insanla yuva kurmak için bir ehliyete ihtiyacımız var mı? Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Ama durun, bu artık sadece bir fantezi değil. Türkiye'de son zamanlarda sıkça tartışılan bir öneri var. Evlilik öncesi zorunlu eğitim ve psikolojik değerlendirme. Yani bir nevi evlilik ehliyeti. Peki bu fikir nereden çıktı? Malum, son yıllarda boşanma oranları rekor seviyelerde. TÜİK verileri de bunu doğruluyor. Evleniyoruz ama sanki o masalsı sonsuza dek mutlu yaşadılar cümlesini kurmakta zorlanıyoruz. İşte tam da bu noktada AK Parti'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğü, geçtiğimiz aylarda Erzurum'da bir çalıştayda detayları konuşulan bu yeni düzenleme gündeme oturdu. Amaç ne? Devletin iddiasına göre amaç, daha sağlıklı ve kalıcı evliliklerin temelini atmak. Yani sağlam aile, sağlam toplum mottosuyla yola çıkılıyor. Peki, bu sistem tam olarak neyi içeriyor? Şöyle bir göz atalım. Tıpkı evlenmeden önce aldığımız sağlık raporu gibi, çiftlerin bir de psikolojik değerlendirmeden geçmesi planlanıyor. Bununla birlikte iletişim, çatışma çözme, aile hukuku gibi konularda zorunlu eğitimlere katılmaları gerekecek. Fikir şu ki, potansiyel sorunlar, gizli kalmış psikolojik rahatsızlıklar veya uyumsuzluklar daha en başında tespit edilsin. Hatta sistem sadece evlilik öncesini değil, sonrasını da kapsıyor. Evlendikten sonra da çiftlere danışmanlık hizmeti sunulması ve boşanma kaçınılmaz olduğunda bile sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Şimdi bu öneriyi savunanların argümanlarına kulak verelim. Diyorlar ki bu bir önleyici tedbir. İnsanlar birbirlerinin mali durumunu, sağlık geçmişini bilmeden evlenmiyor da ruh sağlığını, öfke kontrolünü, sorun çözme becerisini neden bilmesin? Bu sayede şiddet eğilimi, bağımlılıklar veya derin iletişim sorunları gibi konular evlilikle birlikte bir kabusa dönüşmeden ortaya çıkabilir. Şeffaflık, güveni artırır ve daha bilinçli adımlar atılmasını sağlar. Uzun vadede daha az boşanma, psikolojik olarak daha sağlıklı çocuklar ve dolayısıyla daha istikrarlı bir toplum demek bu. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Eleştiriler ve haklı sorular da havada uçuşuyor. En temel soru şu: devletin iki yetişkin insanın özel hayatına, evlilik kararına bu kadar müdahale etmesi ne kadar doğru? Bu, özel hayatın gizliliğine bir müdahale değil mi? İkinci olarak, evliliğe uygunluk kriterini kim, neye göre belirleyecek? Psikolojik değerlendirmeyi yapacak uzmanların raporu, bir insanın kaderini mi çizecek? Ya bu durum, anksiyetesi olan, geçmişte depresyon tedavisi görmüş insanları damgalamaktan, fişlemekten başka bir işe yaramazsa? İnsanlar sırf bu testten geçememe korkusuyla evliliği erteleyebilir veya gayri resmi birlikteliklere yönelebilir. Bu, evlilik kurumunu korumak yerine ona daha çok zarar vermez mi? Ve tabii ki akıllardaki o meşhur soru. Bu, gerçekten aileleri korumak için samimi bir çaba mı, yoksa toplumu belirli bir kalıba sokmayı amaçlayan politik bir hamle mi? Aslında bu tür uygulamalar dünyada tamamen yeni değil. Özellikle bazı dini topluluklarda veya kültürlerde evlilik öncesi danışmanlık yaygın bir pratik. Ama bunun devlet eliyle zorunlu hale getirilmesi işin rengini biraz değiştiriyor. Bizim kültürümüzde de aile kutsal bir kavram. Fakat bu kutsallık sorunları halının altına süpürmemize de neden olabiliyor. Belki de zorunluluk olmadan insanları bu tür eğitimlere teşvik etmek daha doğru bir yoldur. Belki de sorun sistemde değil, bizim iletişim kurma biçimimizdedir. Eğitim, evet, kesinlikle faydalı olabilir. Ama bunu bir geçti kaldı sınavına dönüştürmek, o eğitimin ruhunu öldürmez mi? Gördüğünüz gibi konu oldukça katmanlı. Bir yanda önlem alalım, yuvalar yıkılmasın diyen iyi niyetli bir yaklaşım, diğer yanda özel hayata müdahale ve damgalanma riski endişesi var. Her iki tarafın da haklı olduğu noktalar mevcut. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Bu bölümü kapatırken o soruyu size bırakmak istiyorum.
Sizce evlilik için ehliyet şartı doğru mu? Mutlu bir yuva için devletin bu kadar devreye girmesi gerekir mi? Yoksa bu tamamen bireylerin kendi sorumluluğu mu? Bu konu üzerine biraz kafa yormaya değer. Yarın yeni bir konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.